Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim. 1. Selim Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı, Mısır, Kudüs, Suriye, Arap Yarımadası Fatihi, 88. İslam halifesi Yavuz lakaplı Sultan Selim. Babasından tahtı darbe ile alan, en küçük kardeş olmasına rağmen kardeşlerine üstün gelen, tahta geçtikten sonra 8 yıl gibi kısa bir sürede devletin sınırlarını 3 kat genişleten lider. 1. Selim 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da doğmuş, 42 yaşında sultan olmuş, 8 yıl hüküm sürüp 50 yaşında 22 Eylül 1520 yılında ölmüştür. Sultan Selim 29 yıl Trabzon valiliği yapmış, şehzadelik zamanında ise güçlü, sert, şüpheci ve korkusuz bir mizacı olduğu için Yavuz lakabını almıştır. Anadolu Türkmenlerinin Osmanlı yönetiminden memnuniyetsizliği sonucu Safevi devletine yönelmelerini fark etmişti. Gürcü Krallığı üzerine Sultan II. Beyazıt'ın izni olmadan sefer düzenlemiş, birçok toprağı fethetmiş ve devlet geleneği olarak ganimetin 1/5'ini hazineye göndermesi gerekirken hepsini askerlerine dağıtmıştı. O dönem 3 tane yaşayan varis vardı. En büyük kardeş Şehzade Ahmet, ortanca varis Şehzade Korkut ve en küçük varis Selim. Babaları II. Beyazıt artık yaşlandığından dolayı şehzadeler arasında tahta kimin geçmesi gerektiği konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Çünkü tahta geçen kardeş diğerlerini öldürmek zorundaydı. Tahtın varisi ise kanunlara göre en büyük olan ve devlet adamları tarafından istenen Ahmet'ti. Selim ise asker tarafından sevilen ve destek gören bir şehzadeydi. Korkut ise bir çocuğu olmadığı için en zayıf aday olarak görülüyordu. Her bir şehzade tahta geçmek için babalarına baskı kuruyordu. Korkut kendi yönetim yerini terk edip Manisa sancağına geçmiş, Selim Trabzon'dan ayrılıp Kırım üzerinden Trakya'ya geçmiş, Ahmet ise babasına asi olan diğer varisler için ölüm emri vermesini istemişti. Şehzade Ahmet aslında işlerinde kurallara en çok uyan varisi olarak görüyoruz. Baba ben sancağımı değiştirip Manisa'ya gidiyorum. Tamam. Baba Korkut Manisa'ya giderse ben de Kırım'a giderim. Tamam. Baba bu arada ben donanma inşa ediyorum. Tamam. Korkut donanma inşa ederse ben de Trakya'ya valilik istiyorum. Tamam. Baba işimiz bittiyse ben gidebilir miyim? Oldu Ahmet, bir de ülkeyi iste. Ama ben böyle işin içine sıkarım. Oğlum dur lan dur. Onu ileride Şah İsmail yapacak. Şimdi tarihin akışını bozma. İstanbul'da sultan devlet adamlarını toplayarak tahtı devredeceğini söyledi. Ve karar olarak en büyük varis Ahmet Sultan olacaktı. Ahmet İstanbul'a çağrıldı ve tahta geçti. Ama asker onu sultan olarak görmek istemiyordu. Bundan dolayı İstanbul'da isyan çıktı. Selim babasının vermiş olduğu varisler arasındaki ayrım olmayacak sözünü tutmadığını öğrenince Kırım Hanı'ndan asker yardım alıp İstanbul'a yürüyüşe geçti. Ahmet ise isyandan dolayı Anadolu'ya geçmek zorunda kaldı. Selim ise askerlerin desteğiyle babasından tahtı devralmış ve sultan olmuş oldu. Hadi çabuk olun, Selim gelmeden şu tacı verin bana. Tamam. Artık yeni sultan sensin Ahmet. Ne oluyor burada? Bak koyayım. Lan oğlum şaka lan. Sen şimdi olayı yanlış anlamışsındır. Hani onu sultan filan ettiğimi düşündün. Bence öyle zaten. Yok lan saçmalama. Taç Ahmet'in kafasına uyuyor mu ona bakıyorduk. Hani başkasının donunu giyersin. Bana oluyor mu diye bakarsın ya. Hani ne? Ben öyle bir şey hiç yapmadım. Ama hadi yapmışsındır. Yok yapmadım. Ahmet sen yaptın değil mi? Yaptım de lan, yaptım de. Eski sultan sürgüne giderken yolda ani bir şekilde ölmüştü. Şehzade Ahmet ise güç toplayıp tekrar tahta almak için İstanbul'a yola çıkmış ama Selim'in güçleri karşısında yenilmiş ve idam edilmişti. Şehzade Korkut ise Sultan Selim'in devlet adamlarına yazdırmış olduğu tuzak mektubuna olumlu cevap vermiş, hala tahtı istediğini gösterince Selim onu da idam ettirmişti. Ve şunu da ekleyelim, Sultan Selim korkulan bir hükümdar olmasının sebebi çok fazla insanı idam ettirmesiydi. Affetmek pek ona göre değildi. Özellikle sadrazamlarını idam ettirirdi. Whoa! Damn, man, look at that, look! Whew. Sultan Selim artık iç meselelerini hallettiği için dış meselelerle ilgilenmeye başlamıştı. Birinci öncelik, şehzadelik zamanında küstürülen ve isyan çıkaran Türkmen boylarının tekrar devlete bağlılığını sağlamaktı. Bunun için yeni kurulmuş olan yine bir Türk hanedanı İslamiyet'in Şii mezhebinden olan Safevilerin gücünü azaltması gerektiğini biliyordu. Sultan Selim bu savaşı kazanabilirse iç isyanları engelleyebilirdi.
Birden fazla nedeni olan bu savaş asıl sebebi siyasi güç çekişmesiydi. Yani kim daha üstün onun netleştirilmesi gerekiyordu. Söylentiler göre Safevi Şahı İsmail ile Sultan Selim arasında mektuplaşmalar ve hediye göndermeler olmuştur. Birbirlerinin sandık içerisinde altın mücevher, gül kokusu ya da dışkı gönderme olayı. Tabi bunlar yazılı olmayan şeyler ve kesinliği yoktur. Sultan Selim Şahımız size hediye olarak bu sandığı gönderdi. Umarım beğenirsiniz. Ne göndermiş? Adam bok göndermiş sultanım. Sultanım ben elçiyim, hani benlik bir şey yok değil mi? Onları kim koydu? Ya oğlum, yola çıkınca hediyeyi aç, içine sıç. Sonra kapat. Şah göndermiş dersin. Kim nereden bilecek? Kim yaptı? Şah sıçtı. Elçisin zaten sen. Biz de aynı şekilde yapacağız. Sandığı hazırlayın. Sultanım, biz gül kokulu tatlı ekleyelim, sonunda da herkes yediğinden ikram eder yazalım. Şairane olur. Doğru söyledim paşa. Öyle yapalım. Şu elçiyi de idam edin. Bu arada sen kimdin? Sadrazamınızım sultanım. Anlıyorum. İdam diyorsun yani. 1514 yılında Osmanlı kuvvetleri Erzincan'dan Tebriz'e doğru yürüyüşe geçti ve İran seferi başlamış oldu. Osmanlı ordusu uzun süre ilerlemelerine rağmen Safevi ordusuyla karşılaşamamıştı. Sefer çok uzun sürmüştü. Osmanlı ordusunda bazı güçlük ve kıtlıklar baş göstermeye başlamıştı. Ordu içerisinde seferden geri dönme düşüncesi giderek daha büyümeye başlamıştı. Yaşanan bazı olaylar ve dillendirilen bazı rahatsızlıkları fark eden 1. Selim'in geri dönmeye hiç niyeti yoktu. Sultan Selim askerlerin söylediklerine uyan ve geri dönüş için kendisiyle görüşen Hemdem Paşa'yı ölümle cezalandırdı. Sultanım, asker huzursuz geri mi dönsek? Komutan, biz bu yolu geri dönmek için mi geldik? Sultanım, bence geri dönelim. Paşa, hangisini seçmek istersin? Niye sultanım? İdam edilmek mi istersin yoksa idam mı edilmek istersin? Başkasına evlatlık verseniz beni olmaz mı? Osmanlı ve Safevi orduları Çaldıran Ovası'nda 1514 tarihinde karşılaştı. Osmanlı ordusunun yaya kuvvetleri ve ateşli silahları daha çok olmasına karşın Safevi ordusunun süvarileri fazlaydı. Savaşta Osmanlı kuvvetleri top gücünün üstünlüğüyle zafer kazanırken Safeviler bozguna uğramış, Şah İsmail bu savaşta yaralanmış ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Sultan Selim yoluna devam ederek Tebriz'e girdi. Yaşadığı yenilginin ardından Şah İsmail eski saygınlığını kaybetti ve ağır bir depresyona girdi. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Erzincan, Bayburt kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. Tebriz'den Karabağ'a hareket eden Sultan Selim, kışı orada geçirip İran'ın tümüyle almayı amaçlasa da bu topraklardan gittikten sonra elden tekrar çıkacağını biliyordu. Sultan Selim kışı geçirmek üzere ayrıldıktan sonra Tebriz tekrardan Safevilere geçti. Şah İsmail mektup ile barış ortamı sağlanmasını istemiş ve ömrünün geri kalanında devlet işleriyle pek ilgilenmemiştir. Sultan Selim ise artık Memlüklere karşı sefere çıkabilecekti. Öncelikle Safeviler ile işbirliği içinde olan Dulkadiroğullarını yenerek kendisine bağladı. Mevcut pozisyonla Memlüklüler ile Osmanlı'nın arası hepten açılmıştı. Gerginlik oluşmuştu. Memlük lideri Kansu Gavri'nin ordusu Osmanlı sınırına kaydırması Sultan Selim tarafından savaş ilanı kabul edildi ve sefer başlatıldı. 1516 Mercidabık Savaşı için taraflar karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi paşalarım, beylerim, Memlükler muhtemelen böyle ne var ne yok dalacaklar bize. Biz ise orta hattan askerlerimizle karşı atağa çıkacağız. Sonra paşalarımız arkadan dolaşıp düşmanı çevirirken ben de o sırada sadrazamı topa koyup kanatları doğru ateşleyeceğim abi. Anladınız mı? Şaşırdınız değil mi? Düşünün, siz bu kadar şaşırdıysanız bir de kendine doğru gelen sadrazamı gören Memlüklüleri düşünün. Gülsenize. Osmanlı ordusu Safevilerde olduğu gibi ateşli silah ve top üstünlüğüne sahipti. Memlük ordusu ise zamanında uydu devleti olarak kurulmuş, ağır zırhlı süvarilerden oluşan bir ordu yapısı vardı. Kansu Gavri'nin amacı Sultan Selim ateşli silahlarını kullanmadan ani saldırı ile topları saf dışı ederek ağır süvarileriyle savaşı kazanmaktı. Ama hesaba katmadığı bir şey topların verdirmiş olduğu kayıp ve emirlerinin arasındaki anlaşmazlıktı. Emirler birbirlerinden bağımsız hareket ediyorlardı. Bunun sonucunda Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen savaşta Osmanlı ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. Muharebenin sonucunda Memlük Sultanı Kansu Gavri atından düşerek ölmüştü. Memlük kuvvetleri bozguna uğramış halde geri çekilmek zorunda kalmış ve Suriye toprakları Sultan Selim tarafından fethedilmiş oldu. 2 hafta kadar bekledikten sonra Sultan Selim, Sina çölünü 13 günde geçmiş ve Ridaniye Savaşı'nın olacağı yere gelmişti.
Evet sayın izleyiciler, Sultan Selim Sina Çölü'nü 13 günde geçti. Bize biraz yolculuğunuz nasıl geçti anlatın lütfen. Evet, bizim için gerçekten zor bir yolculuktu. Aç, susuz, sıcak bir taraftan. Hepimiz özellikle çok yorulduk. Askerin moralini yüksek tutmak için sürekli Sadrazam Paşa idam ettim. Ve gerçekten çok yorucuydu. Yenisini atamak ve bunu tekrar etmek gerçekten çok zordu. Özellikle çöle tekrar kaçanları geri getirmek bizi bayağı bir yıprattı. Ama mutluyuz. İyi ki gelmişiz. İyi ki idam etmişiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sırada Toman Bay var. Umarım onu da idam ederiz. Teşekkür ediyorum. O sırada bir elçiyle yeni Memlük Sultanı Toman Bay'a teslim olmasını istedi. Toman Bay ise elçiyi idam ettirdi ve savaşa hazırlandı. Toman Bay, Venediklilerden top ve silah alarak Ridaniye'de kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Sultan Selim ise El Mukaddem Dağı'nın etrafından dolaşarak güneyden saldırdı. Bu manevra sayesinde Memlük ordusunun yönlerini sabit olan topları etkisiz hale getirmişti. Son bir çare bir suikast ile Sultan Selim'i öldürmeyi deneyen Toman Bay savaşı kaybetmişti. Sultan Selim Mısır direnişini kırdıktan sonra fethini tamamlamıştı. Bu fetihle birlikte Osmanlı büyük ganimeti elde etmiş, İslam liderliğini üstlenmiş, kutsal emanetleri İstanbul'a getirmişti. Sultan Selim İstanbul'a döndükten sonra deniz donanmasına önem vererek Venedik gibi Hristiyan denizci ülkeleri korkutmuştu. Sultan Selim 42 yaşında başladığı hükümdarlık serüvenine 50 yaşında sırtında çıkan aslan pençesi hastalığı neticesinde sonuna gelmişti. Geriye ise 8 yılda sınırlarını 3 kat genişlemiş zengin bir imparatorluk bıraktı. Ondan sonra ise tek oğlu olan Süleyman ile Osmanlı en parlak dönemine ulaşacaktı. Diğer adıyla Büyük Türk, Muhteşem Süleyman. No, 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 no. Wait. Wait.